Metropolit Joachim Bilis, saygıdeğer Bursa Metropoliti Joachim Bilis aslen Selanikli. Ancak 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de. Mart 2021 yılından beri Bursa Metropolitliği görevini sürdürüyor. Göreve atandığı günden bu yana, aslında göreve seçildiği günden bu yana İstanbul ve Bursa arasında adeta mekik dokuyan ve oradaki Hristiyan topluluğa hizmet ederken Bursa'nın da farklı kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımına çabalayan çalışkan bir pederimiz. Değerli episkoposlar, değerli pederler, sevgili dostlar, hepinize hoş geldiniz. Olağan dışı bir teknik sıkıntıdan dolayı söz ilk başta bana verildi. İlk önce her şeyden önce biraz zor durumda olduğumu ifade etmek istiyorum. Birçok sebepten dolayı. Bir yandan hepimiz yemekten sonra bu saatin özelliği hepimiz biraz narkoz durumundayız diye düşünüyorum yemekten sonra. Öbür taraftan da ben de gece boyunca hiç rahat uyuyamadım. Hepsi bütün kişiler, bugün söz edilen kişiler geldi rüyama. Yok Voltaire, yok Sinodicum Vetum, yok bütün kabus gibi. Ama yine de konsantre olmaya çalışacağım. Zaten konuların çoğu zaten karşılandı, zaten çok daha güzel bir şekilde izah edildi. Önceki konuşmacıların tarafından ama ben de mütevazi katkımı sizin bilgilerinize ve anlayışınıza sunacağım. Değerli episkoposlar, pederler, bilim adamları, İznik Konsili'nin Ortodoks Kilisesi'nin açısından önemi üzerine direkt odaklanmak istiyorum. İznik'te 325 yılında düzenlenen 1. Ekumenik Konsili'nin öneminin özetlenmesi şu şekilde mümkün olabilir. 1. 313 yılına kadar sürekli yasakçı atmosfer içerisinde gelişmiş ve o zamana kadar kesintisiz ve geniş çapta gerçekleştirilen kanlı kovulmalara maruz kalmış. Ancak Mediolanum, bugünkü Milano fermanının sayesinde yasal statü kazanıp ibadet özgürlüğüne kavuşturulan kilisenin iç hayatına bölücülük huzursuzluğunu yaratan ve Hristiyanların dini hayatını olumsuz etkileyen Arius'un öğretilerinden kaynaklanan büyük bir meselenin çözülmesi, imparatorun otokrat şeklinde empoze edilecek kararıyla değil, tersine genel, geniş katılımlı toplantı ile çözülmüştür. Yeni teşkilat ve yönetim yapısını serbestçe oluşturan kilise, o yıllara kadar benzer bir tecrübeye sahip olmadığı halde, bütün Hristiyan dünyasını temsil eden geleneklere göre, kaynaklara göre 318 episkoposların katılımının suretiyle İznik'te bir araya gelmeyi başarılı bir şekilde becerdi. İznik 1. Konsili'nin ardından kilisenin iç hayatında vuku bulan ve Hristiyanların hayatını etkileyen sorunların çözülmesi, dini sorumluluğu taşıyan episkopos, başepiskopos ve metropolitlerin bir araya gelme, toplantı esasında görüşme, tartışma ve oy birliğiyle karar alma suretiyle artık sağlanacaktı. Demokratik bir şekilde toplantı üzerine fikir ve görüş tartışması üzerine çok önemli bir teoloji üretildi, çok önemli konular konuşuldu ve çok önemli kararlar alındı. İmparatorun davetiyle bir araya geldiler episkoposlar, 318 episkoposlar, fakat kendisinin empoze ettiği kararlar değil, kendisi koordine etti, kaynaklarımıza göre, koordine etti seansları, toplantıları,
ve episkoposların geniş katılımı sayesinde ve fikir değiş tokusu ve tartışması sayesinde toplantı, meclis yani şeklinde artık kilisenin ilk önemli ve önemi taşıyan kararlar alınmıştı. İkinci nokta, İznik 1. Konsili İmparator Konstantinos'un daveti üzerine gerçekleştirilerek devlet yani Roma, Bizans İmparatoru ile kilise arasındaki iyi ilişkilerin ve sıkı işbirliğinin belirleyici pusulası oldu. Üçüncü nokta, günümüzde üç büyük Hristiyan mezhebi, Ortodoks, Katolik, Protestan tarafından kabul edilen iman ikrarının yani inanıyoruz. İman ikrarının ilk 7 maddeleri İznik 1. Konsilinde kesin ve nihai şeklini almıştı. Dördüncü nokta, İznik 1. Konsilinde Hristiyanların dini hayatını düzenleyen ve kilisenin iç hukukunun zeminini pekiştiren 20 yeni kanun, kural kararlaştırılmıştı. Beşinci nokta, aynı zaman Hristiyan dünyasının en büyük dini bayramı olan Paskalya Bayramı'nın kutlama zamanının, kutlama vaktinin hesaplanması İznik 1. Konsilinde kararlaştırılmıştı. Yukarıdaki nedenlerden dolayı İznik, Hristiyanlık dünyası için çok büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple Ortodoks dünyasını bir bütün olarak temsil eden Ekümenik Patrik Bartolomeos Hazretleri, manevi açıdan salahiyet alanına dahil bulunan İznik'e, Katolik dünyayı temsil eden Papa Francis, merhum artık Papa Francis ile beraber 2025 yılında 1. Konsilin 1700. yıl dönümünün asıl örneğine göre yani bir arada birlik ve beraberlik havası içerisinde kutlanması maksadıyla İznik'e gelmeyi planlamıştı. Söz konusu planların son günlerde seçilen ve görevlerine ancak 2 gün sonra resmen başlayan Papa Leone XIV tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konusu önümüzdeki haftada ya da önümüzdeki haftalarda belli olacaktır. İmparator Konstantin, İznik inanç esaslarını ve konsilin kararlarını imparatorluğun kanunları olarak benimseyip ilan etmesine rağmen önceki konuşmacıların dediği gibi, söylediği gibi, izah ettiği gibi konsilden sonra kiliselerine dönen episkoposlar katılmadıkları hususlar içerdiği için bu inanç esaslarını kullanmak konusunda tereddüt ettiler. Konsil, ekümenik inanç esasları oluşturmanın ötesinde Ariusçuluğu sindirmek için gerçekleştirilmiş, inanç esasları da bu amaca yönelik hazırlanmıştır. Ayrıca konsilin Ariusçuluğu etkisizleştirmek ile ilgili hedefleri de tutamamış. Arius ve onu takip edenleri mücadelelerine devam etmişler. Hatta kendilerine yakınlık duyan Konstantinos'un kız kardeşi Konstantina'nın aracılığıyla Arius'u affettirmeyi başarmışlardı. Arius'un 336 yılında ölümünden sonra bu mezhep 6. yüzyıla kadar etkinliğini sürdürmüştü. Bu sebeple Hristiyanlıkta inanç esasları tartışmaları devam ettiler. Hatta yeni tartışmalar ortaya çıkınca yeni konsillerin gerçekleştirilmesi zaruri ve vazgeçilmez oldu. Hatırlatmak istiyorum ki tarihsel süreç içerisinde Ortodoks ve Katolik mezheplerinin katıldığı ve onayladığı toplam 7 adet ekümenik konsil toplantısı gerçekleştirmiştir. Bunlar, tabi bugünkü toplantının konusu olan İznik Nicaea Konsili 325 yılında, ikincisi
İstanbul Konsili 381 yılında. Üçüncüsü Efes Konsili 431 yılında. Dördüncü Kadıköy Konsili 451. Beşinci ve altıncı İstanbul Konsilleri 553 ve 680 yılında. Ve son olarak da ikonaların kullanımı hakkında özgürlük yani ikonaların yani serbest kullanımını kararlaştıran 7. konsil aynen İznik'te 787 yılında düzenlenmişti. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Öbür konular kaleme almış olduğum zaten öbür konuşmacılar tarafından çok daha net detaylı bir şekilde izah edilmişti. Bu nedenle nokta koyuyorum. Şöyle ki daha ilginç konuşmaları dinleyebilmemiz için.